Çoğumuzun bilmediği ya da önemsemeden geçtiği bir başyapıtı öğrenmek istiyorsan bu videoyu sonuna kadar izle. Çünkü yayınlandığı andan itibaren çoğu fetva kurumları bile boykot ederek izlenmesini istemedi. Neden mi? Çünkü o doğru kaynaklardan, İslam'ı en güzel tanıtan dizilerden biri. Muhtemelen dini bir yapım olduğu için kimse tanıtmadı ama izlediğiniz zaman muhteşem etkiler bırakacak bir başyapıt. Bu yıl Ramazan ayında Hazreti Yusuf yerine bu diziyi izleyebilirsiniz. Dizi bittiği zaman ben daha önce neden izlememişim diyeceğinizi duyar gibiyim. Hem doğru kaynaklardan esinlenerek hem de İslam'ı ve sahabileri doğru tanıtarak o günü adeta size yaşatıyor ve eşsiz bir dizi zevki bırakıyor. Aslında bu bir dizi de değil, alanında bir ilk olan dizi film olma özelliğini taşıyor. Eğer bunun gibi tanıtılmayan veya bilmediğiniz dizileri tanıtmamı istiyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. İşte dizi hakkında yapımından sonuna kadar verilen emek ve engelleme çalışmaları. Yaklaşık 40 milyon dolarlık bütçesi olan Hazreti Ömer dizisi 2 yılda Suriye ve Fas'ta çekildi. Dizi için 10 ülkeden sinemacılar bir araya geldi. İranlı usta makyör Abdullah İskender, sahici görünen makyajları çekimler boyunca bütün karakterlere uyguladı. Dizi için görkemli dekorlar hazırlandı. Mekke şehri, İslamiyet'in ilk yıllarına uygun olarak yeniden inşa edildi. Çekimlerde yaklaşık 20 bin figüran, 7 bin at, 4 bin deve, 2 bin kılıç, 4 bin kalkan kullanıldı. Dekorlar ve kostümler için 14 bin metreden fazla kumaş, 8 bin ayakkabı kullanıldı. Dizinin efektlerini Avatar, Matrix ve Örümcek Adam filmlerini gerçekleştiren BAF şirketi hazırladı. Hazreti Ömer'in canlandırıldığı ve ismini de Hazreti Ömer'den alan diziyi izleyenlerin sayısı, fetva mercilerinden gelen boykot çağrılarına rağmen YouTube'da 1,7 milyon kişiyi aşmış durumda. Çünkü Müslümanlar açısından benzer İslam ve şanlı sancaktarlarının tarihine ışık tutan filmlerin sayısı yok denecek kadar az. Hatırlarsanız Suriyeli yönetmen Mustafa Akkat, The Message, çağrı filminin ardından Selahaddin Eyyubi'yi anlatan bir film için sponsor ararken suikast ile öldürülmüştür. Acaba Akkat neden öldürüldü ve niçin gerçek İslam'ı doğru bir şekilde anlatan yapımların sayısı milyonda bir diye hepimizin iyiden iyiye sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Yönetmenliğini Suriyeli Hatim Ali'nin, senaryosunu Filistinli Velid Seyf'in, yapımını Suudlu ve Katarların üstlendiği Ömer, 4 büyük halifenin canlandırıldığı ilk dizi film olma özelliğini taşıyor. Sanat eleştirmeni Tarık Eş-Şinnavi, yüksek kalitede çekildiği ve doğru bilgilere dayandığı sürece Ömer gibi drama dizilerinin özellikle Avrupa'da İslam'ın doğru bir şekilde anlatılmasına katkısı olacağını belirtti. Ömer dizisinin başka dillere tercüme edilmesi gerektiğini söyleyen Şinnavi, Arap dünyasından ve İran'dan gelen İslami yapımları görmezden gelsek daha mı iyi olurdu şeklinde konuştu. Suudi Arabistanlı yazar Fehd İbrahim Eddayser, dizinin senaristi Velid Seyf'in Ürdün Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduğunu, doktorasını ise Londra Üniversitesi'nde dil bilimi üzerine yaptığını hatırlatarak dizideki diyalogların muhteşem olduğunu ifade etti. Birçok sosyal paylaşım sitesi kullanıcısı bu dizinin izlenmesinin haram olduğuna yönelik fetvalara tepki göstererek Hazreti Ömer dizisi Müslümanlar için önemli bir şahsiyetin hayatına ışık tutuyor ve gençleri diğer sahabelerin hayatlarını araştırmaya sevk ediyor görüşünü savundu. Mısırlı bir aktivist olan Enes Hasan ise Ömer dizisi edebi cümlelerini ve hikmetli sözlerini not almak için kalem ve kağıtla izlenmesi gereken bir dizidir dedi. Ezher alimleri ve diğer bazı alimler dizi yayınlanmadan önce Hülefâ-i Raşidî'nin canlandırılmasına karşı çıkarak diziyi izlemenin haram olduğuna hükmetmişti. Bazı fetva, Sufi ve Sofi mercilerinin izlenmesi haramdır dedikleri, şiddetle karşı çıktıkları, boykot ettikleri, zamanında skandallarla ekranlarda gündem olan bir dizidir. Karşı çıktıkları en temel husus ise halifelerin yüzlerinin görünüyor olması. Aslında böyle yapımlar gerçek İslam'ın yüksek felsefesinin özünün anlaşılmasına çok ciddi katkılar sunacağı için bence karşı çıkanlar kendi istikballerinden korkuyorlar. Takıldıkları nokta ise ne yazık ki ne kadar vahim bir cahiliyet bataklığına saplanmış olduklarını da gözler önüne seriyor. Elbette yapıcı eleştiri yapılabilir ancak bu şekilde kestirip atan bir anlayış hem sahibi adına hem de muhatabı açısından zarar vericidir. Mayalar buna benzer hususlarda şöyle diyorlar. Parmak ayı gösterdiği zaman parmağa değil aya bakmak lazımdır. İnsanlık hizip hizip fırkalara ayrılmış, bölük bölük grup grup dağılarak kavgalara tutuşmuş. Şirk ve küfür içerisinde yüzerken ayrıntılara takılmak anlamsızdır. Esas olanın mevzunun özü olduğunu görmek ve göstermekle mükellef olduğumuzu düşünüyorum. Bu konulara ilgi duyan her insanın izleyerek arkadaşlarına da önermesini isterim. İzlemek isteyenler için YouTube linkini sol üst köşeye bırakıyorum. İyi seyirler dilerim.